Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir model başlayacağız. Modelimde kullanacağım ip bebe yünü 100 gram 250 metre uzunluğu olan orta kalınlıkta bir ip. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça kolay ve gösterişli bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 4. Yani her model 6 ilmekten oluşuyor. Şöyle bakın, bu 6 ilmek bir model için. En sonuna da 4 ilmek ekliyorum. Şöyle 6 ilmeklerimizi ayarlayalım. Evet, şişime 22 ilmek aldım. İlmeklerimi çıkardıktan sonra arka yüzünde bir sıra ters ördüm. Lastik yapmayacağım için bir sıra zemin hazırladım. Bu modele dahil değil. Şimdi modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters. Bakın şöyle 2 ilmek ters. 4 ilmek düz. İki ilmek ters. 4 ilmek düz. Yine 2 ilmek ters. 4 ilmek düz. Şöyle. Sıra sonunda 2 ilmek ters. Daha sonra kenar ilmeğimi düz örüyorum. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. İlmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düzleri düz, tersleri ters. Bakın 2 düz, 4 ters. İki düz, 4 ters. Yani düzleri düz, tersleri ters örerek ikinci sıra arka yüzünde tamamladım. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Üçüncü sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi ters olanları yine ters ördüm. 2 ilmek ters. Geldim buradaki 4 düz ilmeğe. Bakın şöyle. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Şimdi sıradaki 2 ilmeğimi de sağa doğru keseceğim. Ben şöyle öndekini arkaya, arkadakini öne aldım. Daha sonra bunun ikisini sağa doğru kestim. Ve devamında bir artırma yaptım. 2 ters ilmek. 4 düze gelince önce bir artırma, daha sonra bu 2 ilmeğimizi sola doğru keselim. Diğer 2 ilmeğimizi de sağa doğru keselim. Sizin eliniz nasıl alışıksa o şekilde kesebilirsiniz. Ben böyle ilmeklerin yerini değiştirerek kesiyorum. Bana daha kolay geliyor. Devamında bir artırma yaptım. Yine 2 ters ilmeğimi ters ördüm. 4 düze gelince bir artırma, 2 ilmeği sola doğru kestim. Devamındaki 2 ilmeği de sağa doğru kestim. Daha sonra tekrar bir artırma yaptım. Sıra sonunda 2 ters ilmek, daha sonra kenar ilmeğimi de düz ördüm. Üçüncü sırayı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz ilmek,
4 ters ilmek yine. Bakın bu artırmaları ters örüyoruz arka yüzünde. 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm. 2 ilmek düz, 4 ilmek ters örerek devam ediyoruz. Son sıramız, modeli bir kez kurmuş olduk. Model 4 sıradan oluşuyor. Modelde kaydırma yok. İkinci modeli de aynı birinci modelde nasıl kurduysak aynı şekilde kuracağız. İlmeklerin yerini değiştirmeden. Evet. Son sırayı da tamamladım. Bakın model şöyle yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Tabii ki ilerledikçe daha da gösterecek modellerden. İsterseniz şurada birinci sırada nasıl başladıysak aynısını başlayarak ikinci model kurulumunu da yapalım beraber. Modeli ikinci kez kuruyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ilmek, 4 düz ilmek. Zaten ilmeklerimizin yerleri belli, düz ve ters oluşları bakın. 2 ters ilmek, 4 düz ilmek. Yani düzleri düz, tersleri ters örüyorum. İkinci model kurulumunda birinci sıra ön yüzündeyim. Evet. Sıra sonunda 2 ters, daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine ilmeklerimi olduğu gibi düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Bu modelde sadece 3. sıra ön yüzünde şekillendirme yapıyoruz ilmeklerimizi. Diğer sıralar hep ters ve düz olarak öreceğiz. Yani aynı şekilde. Evet, 4 tersten sonra sıra sonunda 2 düz ilmek, daha sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. İkinci sırayı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Şurada kestiğimiz işlemleri yapacağız. Üçüncü sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ilmek, yine ters olarak ördüm. 4 düze gelince önce bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 düzü sola doğru kestim. Devamındaki 2 düzü de sağa doğru kesiyoruz. Şu şekilde. Ve bir artırma yapalım tekrar. 2 ters ilmek, bir artırma, 2 ilmeği sola doğru keselim. Sıradaki diğer 2 düz ilmeğimi de sağa doğru keselim. Devamında tekrar bir artırma yapalım. Aynı şekilde devam ediyorum. Tersleri ters ördüm. Düze gelince önce artırma, daha sonra 2 düzü sola doğru, diğer 2 düzü de sağa doğru kesiyorum. İki ters ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi ben düz örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra yine ilmeklerimizi düzleri düz, tersleri ters örelim. Artırma ilmeklerimiz ters örülüyor arka yüzünde. Yani toplamda 2 düz 4 ters yine. Kenar ilmeğimi düz ördüm ve sıramı tamamladım. Evet, modeli 2 kez kurduk. Bakın model böyle devam ediyor. Gayet güzel.
Şöyle çabuk ilerleyen bir model. Bir parçada daha önce hazırladım. Hemen onu göstereyim. Şöyle. İkisi de lastiksiz başlandı. Bunu da lastiksiz başladım. Bunu da aynı şekilde başladım. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Bakın şöyle daha yakından göstereyim size. Modelin arka yüzü de şöyle. İsterseniz böyle lastiksiz kullanabilirsiniz. İsterseniz de lastik üzerine başlayabilirsiniz. Yakadan başlama örgülerinizde de şöyle bir görüntü elde edersiniz. Bu modeli yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Güzel, gösterişli, şöyle hafif kabartmalı bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Evet. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.